Uygun fiyatlı ve sağlam bir oyuncu laptop istiyorum dediğinizde burada gerçekten çok fazla seçenek var. Fakat birçoğu alınmaz durumda ama hiç kafanız karışmasın çünkü doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda en ucuz alınabilecek en iyi gaming laptopları birlikte inceleyeceğiz. Burada artık alt limitimiz dolar kuru ve piyasayı düşündüğümde minimum 22.000 ve çoğumuz için her işimizi görebilecek en üst limitte 34.000 ve açıkçası bu laptoplar şu anda piyasa şartlarında olabilecek en mantıklı ve en uygun fiyatlı oyuncu laptopları diyebilirim ve bu laptopları sadece oyun içinde düşünmeyin. Yazılım, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım, video edit tarafında da yüksek performans veren, rahatlıkla kullanabileceğiniz cihazlar. Tabi sadece donanım ve özellikler değil, soğutma sistemi, kasa kalitesi, panel ve genel deneyime de bakmak gerekiyor ve her yönüyle düşündüğümde en iyileri seçtim. Ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var ve kesinlikle aldıktan sonra herhangi bir sorun yaşamamak, kafanızın ağrımaması için oradan almanızı öneririm. Laptop incelemelerinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz oyuncu laptopumuza başlayalım. Burada benim de favorilerimden Asus TUF F15'i görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı ekran ve kasa kalitesi. i5 12. nesil bir işlemciyi burada görürken 8 GB 4800 MHz RAM ve 512 SSD burada kullanılmış. RTX 3050'nin de 90 Watt'lık tam performans halini görüyoruz. Üst kapak metal, iç yüzeyde de dayanıklı, kaliteli bir plastik kullanılmış. Klavye hissiyatı ve genel tasarım itibariyle ben bir oyuncu laptopuyum diyor ve yükseltmeleri kendimiz yapabileceğiz. Laptopun içini açtığımızda herhangi bir şekilde garanti kapsamından çıkmıyor. İkinci sırada güncellenmiş kasayla gelen burada Acer Nitro 15'in 2024 versiyonunu görüyoruz. Bu kasa özellikle oyuncu laptopu alacağım ama daha hafif, ağır olmayan ince kasalı bir laptop istiyorsanız gayet mantıklı. i5 13. nesil performans serisi işlemciyi görürken 8 GB RAM ve 512 SSD ile de birlikte geliyor. Bu laptopun en önemli artısı RTX 3050'nin 6 GB'lık versiyonuyla gelmesi. Burada VRAM darboğazına uğramadığı için bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor ve burada kullanılan 3050 60 Watt gücünde. DDR5 8 GB 5200 MHz'lik RAM ile gelirken 512 SSD ve 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel Acer Nitro 5'te kullanılmış ve hem RAM hem de SSD yükseltmesine açık bir laptop. 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz ama 3050 için 64 GB hiç gerekli değil. Çift kanal 16 GB RAM bu sistem için gayet yeterli. Üçüncü sırada donanım olarak yüksek ancak gaming laptopları sevmeyen, ince, hafif ve sade bir tasarım isteyenler için Asus'un VivoBook Pro modeli oldukça mantıklı. Ryzen 5 5600H gibi performanslı bir işlemci kullanılmışken 16 GB 8x2 RAM, 512 SSD ve RTX 3050'nin 60 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. İşlemci ve ekran kartının watt değeri bu fiyatlarda gaming laptoplardan bir tık geriye düşse de batarya performansı Victus 16'dan sonra bu fiyatlarda en iyi laptop diyebilirim. Dördüncü sırada donanım, soğutma ve fiyat performans dengesiyle benim 3050'li favori laptopumu yani Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 5 7640S 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandının da en güçlü işlemcisi. 16 GB DDR5 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve 6 GB'lık RTX 3050'nin tam performans 95 Watt'lık versiyonu kullanılmış. Valorant, CS2 gibi oyunlarda yüksek ayarlar 200 FPS üstünü görebiliyoruz ve ekran kısmında da özellikle bu fiyat bandındaki bir laptopa göre çok başarılı. 15.6 inç Full HD 144 Hz 350 nit maksimum parlaklıkla beraber geliyor. Nispeten sade tasarımı ve genel sunduklarıyla bu fiyatına oranla benim kesinlikle favorim. 25.000 bandında tam olarak oyun odaklı bir laptop alacaksam bu noktada en mantıklı, en ucuz seçenek Acer Nitro 5 modeli ve 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Burada oldukça performanslı 8 GB 4800 MHz'lik RAM'ler kullanılmış. i5 12. nesil işlemciyle beraber geliyor. Bu laptopu aldıktan sonra da bir 8 GB'lık RAM takviyesi yaparsanız çok daha iyi bir performans alabileceğiz. Mutlaka RAM'i 16'ya yükseltin. RAM yükseltmesi yaptığımızda zaten Acer cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor ve Nitro 5 ile uyumlu RAM'lere de yine açıklama ve yorumlara koyarım. Ama bütçem biraz daha yüksek. Metal kasası ve ekran kalitesiyle taşınabilirlik anlamında da iyi bir laptop istiyorum. Laptopu sürekli yanımda götürüyorum
istiyorum diyorsanız şu anda indirimde olan Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. 15.6 inç Full HD 144 Hz %100 sRGB ekranı, 350 nit maksimum parlaklığa sahip. Klavye hissiyatı, kasa kalitesiyle de gerçekten bu fiyat bandında benim en beğendiğim laptop. Ama bu laptop aldıktan sonra da tam performans istiyorsak RAM'i mutlaka 16'ya yükseltmemiz gerekiyor. Burada da yükseltmeyi kendimiz yapabileceğiz. Asus TUF'la uyumlu RAM'i de açıklama ve yorumlara koyarım. Bütçe sınırımız 30.000 ise de Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. Nitro 5'in i7 12. nesil performans serisi işlemcisi ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu da bu laptopta bulunuyor. 16 GB RAM'in çift kanal yani 8x2 olması da önemli bir artı. 4050 ile beraber piyasadaki tüm oyunları orta yüksek arasında ortalama 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabileceğiz ve genel donanımına baktığımda en az 3-4 sene yükseltme gerektirmeyecek bir laptop. 7. sırada da ben sadece oyun için değil, özellikle render tarafında mühendislik, yazılım veya video edit için bir laptop alacağım diyorsanız Victus 16'nın Ryzen 7 7840 HS'li modeli oldukça iyi bir fiyatta. Ryzen 7 7840 HS 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci performans olarak şu anda bu fiyat bandında alınabilecek açık ara en iyi işlemci diyebilirim. 5600 MHz 8x2 16 GB RAM, 512 SSD ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış ve Ryzen 7 7. nesil yüksek performansın yanında güç tüketimi de iyi olan bir işlemci ve ısınma konusunda da bu işlemciyi ne kadar zorlarsak zorlayalım Victus 16'nın bu kasasıyla beraber 80 derecenin üstüne neredeyse hiç çıkmıyor. Haliyle sistemi zorlayan AAA oyunlarda da yüksek performans verirken 4K video render, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda da rahat kullanabileceğiniz bir laptop. Özellikle 4050'li bir laptop alacağım ancak ben MSI istiyorum diyenler için MSI tarafında en ucuz, en mantıklı laptop MSI Bravo 15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil işlemci 16 GB çift kanal 8x2 RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. Daha uygun fiyatlı şekilde MSI'nin Teen serisinden laptoplar da var. Fakat MSI Teen serisinde ekran kartının watt değeri Bravo 15'e göre neredeyse %70 daha zayıf. Yani 4050'den tam olarak yararlanmak istiyorsak MSI tarafında şu an Bravo 15 tek seçenek ve son sırada da en ucuz alınabilecek en mantıklı 4060 laptop HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil performans serisi bir işlemci ile beraber geliyor ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunu burada görebiliyoruz. 16 GB 5200 MHz RAM'ler ve 512 SSD ile beraber geliyor. Buradaki işlemci kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Çünkü Ryzen 5 7. nesil RTX 4060'ı rahatlıkla besliyor. Zaten soğutma sistemi Victus 16'da çok iyi seviyede. Özellikle bütçem çok yüksek değil ama 4060'lı bir cihaz istiyorum diyenler için bu laptop oldukça mantıklı. Bu laptopun hem 512 hem de 1 TB'lık versiyonu linkini aşağı koyacağım. Ama 1 TB'lık versiyonu almak hem sonradan yükseltme yapmakla uğraşmamak için hem de fiyat dengesiyle oldukça mantıklı. Ve bu laptopların hepsi FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows'u kendimiz kuracağız. Ama ben nasıl kurarım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda FreeDOS laptopa adım adım Windows kurulumu var. O videoyu mutlaka izlemenizi öneririm. Laptop aldıktan sonra en fazla yarım saatte halledeceğiniz bir olay. Ve Windows'u kurduktan sonra bir lisans almamız gerekiyor. Bu noktada da benim de aldığım güvenilir ve uygun fiyatlı lisans satan CaseFun'dan bahsedeceğim. Açıklama ve yorumlarda CaseFun'ın linki olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Ve bu siteden lisans alırken de bayağı araştırdım. Bundan daha uygun fiyatlı siteler gibi herhangi bir süre sınırlaması yok. Yani lisansı bir kez alıp ömür boyu rahatlıkla kullanıyoruz. Ama bu lisanslar yalnızca bir bilgisayarda geçerli. Yani bir tane lisans alıp 2-3 bilgisayarda kullanamazsınız. Ancak format attığımızda, sıfırladığımızda hiçbir şekilde Windows anahtarımız kaybolmuyor. Çünkü bu lisanslar direkt olarak bilgisayarın anakartına işlendiğinden herhangi bir problem yaşamayacağız. Ve şu an için açıklamadaki indirim koduyla beraber de $15 yani 480 TL'ye Windows 11'i alabileceğiz. Herhangi bir sınırın olmadığını düşündüğümde gerçekten iyi bir fiyat
fiyat diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani bütün laptopları bir değerlendirecek olursam burada eğer ben en uygun fiyata bir oyuncu laptopu alacaksam Asus TUF F15'i alırdım. Ama aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum. Hem de işlemci yönünde uygun fiyatlı en sağlam laptopu istiyorsam Lenovo'nun Log modeli Ryzen 5 7. nesil işlemci, 1 TB SSD ve 3050'nin tam performans haliyle benim kesinlikle favorim. Ve 4050'li en ucuza en iyi laptopu istiyorum ve yükseltmeyi kendim yaparım diyorsanız Nitro 5'in i5 12. nesil versiyonu oldukça mantıklı. Taşınabilir, kompakt ve ekran kalitesi yüksek bir 4050 istiyorsak Asus TUF A15 favorim. Tamamen oyun odaklı bir laptop alacağım. Bütçe sınırım 30.000 ise de Acer Nitro 5. Sadece oyun değil, render, mühendislik için de kullanacağım ve bataryası da iyi giden bir laptop istiyorsak Victus 16. Ve laptopta birinci odam, ekran kartı ve oyun performansı ise bütçeyi de çok zorlamadan en mantıklı laptop Victus 16'nın Ryzen 5 ve 4060'lı versiyonu. Açıkçası şu anda piyasayı değerlendirdiğimde de soğutması, donanımı ve fiyat performans dengesiyle alabileceğimiz en ucuz, en iyi gaming laptoplar bunlardı. 20.000'den 34.000'e kadar da aldıktan sonra herhangi bir sorun yaşamamak, kafanız ağrımaması için bu fiyatlarda başka bir oyuncu laptopuna bakmanızı önermiyorum. Çünkü her yönüyle en iyilerden bahsettim. Tabi laptop alırken de nereden aldığımız ve satıcılarda bir o kadar önemli. Hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıca her bütçe için fiyat performans kralı laptoplar gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.